Herkese merhaba. Ben Bahçeli Yakın Terim'den Doğukan. Bugün işte projemizde repository'leri, servisleri ve DTO'lar oluşturacağız. Sadece bu için yapabilirim bu video için. O şekilde başlayalım isterseniz. Repository, ben bunları oluştururken ne olduğunu açıklayayım. Şimdi repository bizim JPA kullandığımız için bizim bu modullarımız veri tabanındaki şeylerle eşleşiyor. Table'larla eşleşiyor. Ve bizim bu modulları kullanarak sorgu yapabilmemiz için repository'lere ihtiyacımız var. Yani en basit şekilde böyle anlatabilirim sanırım. Nasıl bir veri tabanı sorgusunda ben ilk videoda yaptığım gibi select yıldız from işte books demiştim. Onu uygulama içinde sınıflar için yapmak içinse repository'lere ihtiyacımız var diyeyim. Java diyeyim. Bu zaten çok basit bir sınıf. O yüzden şey yapabilirim. Hemen şuraya hop şöyle repository ekleyeceğiz. Şunu interface yapacağız. Interface yaptım. Ve extend edeceğiz. Bu şey mantığıyla ilerliyor. Bu extend adını, adını unuttum. Dependency injection. Şimdi geldi. O mantıkla ilerliyor. Yani ben burada mesela JPA repository'ydi. Aynen. JPA repository yazdım. Bu dependency injection JPA repository sayesinde ben veri tabanındaki bir sürü sorguyu direkt otomatik olarak yapabiliyorum. Şurada bug import etmediğimiz için sıkıntı yaşadık. Otomatik olarak bir sürü sorguyu yapabiliyorum. Yani direkt bu JPA repository'de mevcut. Eğer JPA repository'dekiler yetmezse bana buraya ek olarak sorgu yazabiliyorum. Bu da Spring'in bir özelliği ama büyük ihtimalle yetmez. Aman yeter. Yetmez dedim. Yeter. O yüzden sıkıntı yok diyelim. Ve new file diyelim. User repository. User için de aynısını yapacağız. Değişen hiçbir şey olmayacak. Buraya geldim. Repository dedim. Interface dedim. Yapma ama. Interface diyeyim. Böyle diyeyim. Extend dedim. JPA repository dedim. Bu user olduğu için user olacak. Daha user olacak. Bir de bu işte string yazdığım kısım long olacak büyük ihtimalle user'da. User bir al sen ama. Tamam bu şey şurada string dememin sebebi birinci anahtarımızın primary key'imizin string olmasından dolayı. Hatırlıyorsanız bu ISBN numarasıydı ve string'de. Burada long olduğu için öyle yazdık. Bir de order için yazalım. Bunları seriden yapıp aradan çıksın istiyorum ondan dolayı. Tamam. Interface repo story extend bu da order diyeceğiz. Long diyeceğiz bu da. Order long değil miydi ya? Long. Tamam. Base büyük long. Okey. Yani generics diyebiliriz ya da kısa. Şimdi repository'leri oluşturduk ve veri tabanındaki işlemleri yapabiliyoruz. İlk servisimizi oluşturalım o zaman. Book servisi oluşturalım. Bir folder servis diyelim. File book service Java diyelim. Şimdi servisimize geldik. Servisleri Java. Bu servisler şu işe yarıyor. Öncelikle servisleri şöyle açıklayayım. Ben mesela bir şey endpoint oluşturdum diyelim. Controller oluşturuyoruz bu endpoint'i. Bu servis bir istek geldiği zaman o isteğin logic kısmını hallediyor. Controller kısmı ise sadece işte bunu döndük, şunu döndük şeklinde şeyler yapıyor. Bu sayede çok daha clean bir uygulamamız ve mimarimiz oluyor. Bu şekilde yani uygulamanın logic kısımları böyle olacak diyebilirim. Şimdi private, final. Bunları bu repository diyeceğim. ctl nokta dedim. Generate constructor. Bu şeylere
Nasıl? Ha, bunu böyle alıyoruz. Constructor şeklinde alıyoruz. Bu önerilen bir yöntem olduğu için böyle yapıyoruz. Hem hızlılık olarak hem esneklik olarak çok daha büyük faydaları var bize AutoWire yerine. Direkt yani Spring'in sitesinde de böyle kullanılıyor diyeyim. Bir de aslında buraya geçmeden sonradan değiştirmemiz kolay olsun diye DTO'ları oluşturalım bence. Sonradan gelişmemiz daha kolay olacak hem. DTO diyelim. Bu DTO'lar ne işimize yarıyor? DTO'lar sayesinde evet şu an. DTO'lar sayesinde kullanıcıdan alıp verdiğimiz verileri daha hızlı bir şekilde, hızlı demeyeyim de yine clean bir şekilde diyeceğim. Clean bir şekilde alabiliyorum. Yani işimi kolaylaştırıyor. DTO'ları Record'da ben kullanıyorum daha çok. Çünkü buranın yani içinde hiçbir şey olmaması istenir genelde. Hiçbir şey olmasın burada. İşte o yüzden Record'da kullanıyoruz. Record nedir diye soracak olursak bizim yaptığımız getir setter işlemleri vardı ya yazdığımız. Onlar otomatik olarak var bunda. Yani farklı bir isimle alınıyor. Setter'da set yok yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde falan kullanılıyor ama yani otomatik olarak var. Başka bir şey olmasın diye böyle record yapabiliriz. Şimdi sonra şunları aldım. Ee, aldım. Book DTO'ya gönderdim. Şuraları şöyle bir gönderdim. Bir yere daha mı göndermem lazım? Ha şu sondaki işaretler. Herhalde bunlar. Sen şuradan, sen şuradan. Sen şuradan. Nasıl bir yanlışlık var şu anda? Duplicated field diyor. Tamam. O sondaki şeyden dolayı. Yani bu DTO ile verileri alıp şey yaparsam benim için çok daha rahat olacak. Çok daha clean bir mimari olacak. Dediğim gibi bu seride işte cleanliğe, sektöre şeyine özen gösterecektik. Ondan dolayı böyle. Şimdi bu book DTO'dan bir mapper oluşturmamız lazım bir de. Bu mapper oluşturmak için bir sürü yöntem demeyeyim de bir takım eklentiler var, şeyler var. Hani biz nasıl Pom'da, XML'de gösterdiysek o tarz işte dependency'ler var. Ben ama sıfırdan da şey olarak yani oluşturacağım diyeyim. Ne denir ya buna? Kendim oluşturacağım. Hazır kullanmak yerine kendim oluşturacağım. Bu Book DTO Mapper'ın ne işe yarayacak onu söyleyeyim mi? Bizim Book'u DTO'ya çevirecek. Video ne kadar? Bizim Book'u DTO'ya çevirecek. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Komponent olarak bunu belirlememdeki sebep bean olsun diye. Bean olması sayesinde çok daha rahat bir kullanım sağlayabileceğiz. Şuraya şöyle yazayım. Public book DTO convert diyelim. Book derim. Hop bunu da böyle açtım. Okey şu anda. Burası return new book tamam. Orada bir şey oldu. Book DTO. Sen niye tanımlamıyorsun? Ha. Buraya geldik. Book nokta get ISBN get title book nokta get author book nokta okey. Şu anda converter'ımızda tamam. Bu converter'lı dediğim gibi bize diğer işte repository falan book döndüğü için bu çevirme işlemine ihtiyacımız oluyor. Ondan dolayı böyle yaptık. Şimdi başlayalım isterseniz. Şurayı da kapatabilirim. Şurası niye açık hiç bilmiyorum. Şurayı da kapatabilirim. Bunu da tabii ki de dependency injection'ını almam gerekiyor. Hemen alayım onu da. Private yazamadım. Final book mapper mapper dedim. Converter ikisini de aldım. Şunu gönderdim. Okey. Şu anda hazırız. İlk şeyimiz create book olacak. Public book DTO
create book diyelim. Biz girdi olarak book almayacağız ama date alacağız. Bu da book request olsun. Okey, hazırız şu anda. Şimdi ilk kitabımızı oluşturuyoruz. Bu kitap şöyle oluşsun. New book. Şimdi bu şeyimiz, repository'miz book girdi aldığı için ilk normal bir book oluşturmamız lazım. Şunu şöyle koyayım hadi. Book request. Şimdi DT olarak aldım demiştim. Biraz farklı oluyor demiştim, hatırlıyor musunuz? Hatırlarsanız direkt ISBN'le get işlemini yapabiliyorum. Title'la direkt. Dediğim gibi yani bu şart mı? Değil tabii ki de. Ama biz bu seride daha clean kodlamaya önem gösteririz demiştik. Nokta text'te dedim. Tamam. Return. Bu detail mapper convert. Repository. Şimdi repository'ye burada bir sürü metot var demiştim. Gördüğünüz gibi dediğim gibi yani find all'undan tut find by id'sine kadar. Bu book'ta tabii ki de id olmadığı için şey gözüküyor herhalde. Get by id gözüküyor herhalde. Ona bakarız, olmadı. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum gene de ama. Nokta save diyorum. Save ile veri tabanına kaydediyorum şimdi. Buraya da book'umu gönderdim. Şu anda DTO mapper sayesinde convert edilmiş bir book DTO'yu geri döndürüyorum. Ve bu süreçte tabii ki de yeni bir book oluşturuyor. Delete ekleyelim. Delete tabii ki de void de ekleriz. Delete book. Hop, şöyle açayım bir. Bunu aslında book DTO alsak da olabilir. Ben bunu düşünmemiştim. Book DTO alalım biz bunu. Normalde direkt book almıştım. Book DTO ama daha iyi olacak. Gene aynı şekilde şöyle bir şey oluşturacağız. Return'ümüz yok zaten. Book repo delete book dedik. Okey. Delete'imiz de hazır. Şu an kurut işlemlerini yapıyoruz. Abi şimdi update'i yapalım. Book DTO update book diyelim. Şimdi update'te bizim bir tane daha DTO'ya ihtiyacımız var. Update için. Çünkü update'te ID'sine gitti. Şunu bir yazayım önce o zaman. Book update rest diyeyim buna. Hayır ya, yapma ya, getir şeylere. İlla breakpoint koyduk yanlışlıkla. İlla şunu şöyle delete yapacağız. New file diyeceğiz. Tamam. Böyle şöyle bu okuda keşke kapatmasaydım. Şimdi update işleminde ISBN'i ayrı bir parametre olarak almak bize bir esneklik sağlar. Çünkü yani ISBN'e ayrı parametre. Ya bu iş böyle nasıl desem ki, hemen update işlemlerinde ISBN'e ayrı bir parametre alarak esneklik sağlarız ve bunun yüzünden update request'imiz var. Public record'u unuttum. Siz bir gidin. Gelin bakayım. Sen buraya gel. Tamam. Zaten düzgün şey yapmışım. Tamam. Şimdi buraya bir string olarak ISBN alalım. Bir de update book update request diyelim. Book update request olarak kullanalım. Şimdi update işlemi birazcık amele işi gibi.
Ee, direkt öyle diyecek bir şey yok. Book dedim işte, new book boolean, yok artık. Yok artık yani, en üstte book var, gelmiş bana boolean dönüyor. ISBN'i gönderdim. Ne oluyor ya? ISBN işte. Ha, ben şundayım ya. Tamam, şunu aşağı in. Allah Allah. Neyse. Kendi işimizi kendimiz yapacağız. Update book request nokta. Bunu direkt book request yapalım ya da böyle kalsın. Of, sürekli şu update book yazıp duruyorum ya. Book update olmuyor. Update book oluyor. Text. Oo, ve yeni kitabımız oluştu. Bunu direkt şey yapabiliriz. Save'leyebiliriz. Bunu hatta belki şey bile yapabilirdik. Bu yeni book'u oluşturdum ya. Yeni book'u oluşturmadan book DTO olarak return et, create book'a return et. Ama gene çok clean olmazdı sanırım. Aynen. Çünkü olmazdı. Şeyden dolayı. Bunun işlemi book oluşturmak. Ama biz burada update için yani onunla benzer bir işlem yapıyoruz, tamam, ama gene de update işlemi. Update'imiz de hazır. Şimdi bir find by ID yapalım isterseniz. Onu nasıl yapalım biliyor musunuz? Public book dönmesi lazım bunun, çünkü yani book dönmesini de isteriz aslında. Bizim yerimize book dönecek. Aynen. Find bir de şimdi şöyle açıklayayım ben bunu. Find by ID'yi book DT olarak ben döndürsem, Find by ID birkaç tane farklı yerde kullanabilirim ben bunu. Birkaç tane farklı yerde kullanabilirim ve bu kullandırdığım zaman sürekli uygulamanın içinde de book DT olarak bunun kalması uygulamanın esnekliğini düşürebilir. DT olarak kullanıcılara döndürmek için kullanırız genelde. Kullanıcıdan istek alıp kullanıcıya onu döndürmek için. Ama bu Find Book by ISBN kısmı uygulamanın kendi içinde döneceği için Get by ISBN diye yeni bir şey oluştururuz. O gene kullanıcıya DTO döndürür ama bu uygulamanın kendi içinde kullanacağımız için şey olsun. Book döndürsün. Return book repository nokta find by ID. ISBN. Ha, şimdi burada exception'a vaktimiz var mı acaba? 18 dakika exception. Direkt exception oluşturmadan şey yapabilir miyim? Whereas no. No desem böyle direkt. Ha, tamam. Bu böyle kalsın. Biz buraya exception oluşturacağız ama exception'ı ayrı bir şeyde işlemek istiyorum ya. Biraz şey, kritik bir şey. Onun için ayrı video yapmak istiyorum yani. Yetişir yetişmez değil. Ayrı bir video yapmak istiyorum. Geri döndüm. Public book DTO get diyelim buna da. Get by ISBN. String ISBN alsam bakayım ya. Hop, nereye gittik ya? Dediğim gibi dış dünya ile iletişimi bu sağlayacak. Book yok. Book DTO mapper nokta convert find book by ISBN. Süper. Get all yapalım be. Public get all'da şimdi liste oluşturacağız. Book DTO. Çünkü hepsi geleceği için liste lazım bize. Get yok, get all books diyelim. Ha. Açtım bunu. Liste mi hata veriyorsun sen?
Liste hata vermiyor. Geri döndürmediğim için hata veriyor herhalde. Hiçbir şey almasına gerek yok bunun. Return book repository. Ha, burada şey yapacağız, tamam. Şimdi bu bir liste olarak alacağımız için convert metodumuz biraz farklı işleyecek. Map ile işleyeceğiz. Şimdi aldım bunu, ben stream'le açtım. Sonra map dedim. Map'imde şeydi, neydi? Book DTO mapper, böyle yaptım. Convert. Şu anda bu book DTO mapper kısmı, yani şöyle stream'le şeyi açıyoruz. Bu find all olarak bir liste döndürüyor ama book listesi döndürüyor. Stream'le bunu işleme uygun hale getiriyoruz. Map ile tüm şeylerine uyguluyoruz bunun. Tüm değerlerine uyguluyoruz. Collect, bu collect değil miydi ya? Collect ile de şey yapıyoruz. Bunu geri liste haline çeviriyoruz. Collectors. İşte bunu diyordum. Bunu sürekli karıştırıyorum çünkü. Collectors'la da liste haline geçiriyorum. Ne oldu? Niye böyle diyorsun bana? Type listesi. Bu işte bir hata var. Hayır, bir yerde yanlışlık yaptım desem yapmadım. Biz liste ayrı Java utility'den al liste. Hibernate listeni kaldır. Java utility'den alınca düzeldi, tamam. Hibernate'den aldığımız için hata verdi. Bir de en son get stock'umuz vardı yanlış hatırlamıyorsanız. Yanlış hatırlamıyorsam. Get stock'ta da string yapalım. ISBN olsun. Şimdi burada get stock'ta ben tekrar şunu bir de en alta göndereyim ben. Bu get stock'ta şeyimiz stock döndüreceğiz yani. Burada şeyi kullanacağız. Find book by ISBN. Hani uygulama içinde kullanacağımız için bunu böyle kullandık diyeyim. Soru işareti not. Şu an uygulamamızın kısmı tamam. Şunu da sileyim. Servis kısmı, bu kısmının servis kısmı tamam. Yani bu videoda ne oluşturduk? Bir servis oluşturduk aslında. Servisi neden oluşturduğumuzda işte DTO'lar kullandık. 3 tane DTO, yani 2 DTO, bir tane DTO mapper kullandık. Onun dışında klasik CRUD işlemlerini yaptık ve DTO'ların nasıl kullanıldığını da öğrendik aslında. Bu şekilde bir video, en son ben neyi değiştirdim? Bu şekilde bir video oldu bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. İyi günler.